Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video içeriğimize daha hoş geldiniz. Akıllarda Soru Kalmasın adlı video içeriklerimizin bugün sizlere yapmış olduğum yöntemleri ve birkaç iş fikirleri sunacağım. Çünkü ben de ilk başlarda başlarken bu şekilde başlamıştım ve halen daha mesela zaman zaman yapıyorum bunları, gerçekleştiriyorum. Bunların bilgisini paylaşacağım sizlerle. Çünkü bazı arkadaşlarımızın aklına gelmiyor ya da sonuçta bu bir fikirdir biliyorsunuz. Ve bu zamanda fikir iş yaptığı için o yüzden benim yapmış olduğum yöntemlerden size de aktaracağım, sizi de bilgilendireceğim. Şimdi mesela özellikle düşük sermaye ile başlamak isteyenler için dile getirmek istiyorum bunları. Çünkü şöyle bir şey söz konusu. Her ne kadar sıfır sermaye ile bu işe başlanılacağı söylense de aslında bunun gerçek olmadığını hepimiz biliyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü siz ürünü aldığınızda, müşteriye göndermek istediğinizde diyelim bu ürünün fiyatı ne kadar? İşte atıyorum 50 dolar, 20 dolar. Şimdi bunu karşılıyor olabilmeniz lazım. Bugüne bugün yani 20 dolara baktığınız zaman da işte 13,5-14 lirayla çarptığınız zaman yani özellikle bir öğrenci ya da bu işe yeni başlamak isteyen kişiler için söylüyorum. Zor olabilir. Ha sermayesi olan bir kişi için apayrı bir durum. Zaten belirli noktadan, belirli kitleden direkt başlayabilir. Atıyorum 2 adım önde başlayabilir. Çünkü şöyle bir şey de söz konusu. Yani belirli bir paranın altında satış yaptığınız zaman tamam mı? Rekabetiniz çok oluyor. Yani nasıl örnek vermek gerekirse şöyle söyleyeyim. Mesela 10 dolara 5 dolara bir ürün satıyorsunuzdur. Şimdi 5 dolara 10 dolara satan ürünün şeyi çok fazla kitlesi. Ama atıyorum bir 100 dolar üzeri çıkmaya başladığınız zaman tabii ki otomatikman rekabetiniz azalıyor, düşüyor. Yani 1000 kişiyle rekabet ediyorken otomatikman 500 kişiyle rekabet etmeye başlıyorsunuz. İşte 200 dolarlık, 300 dolarlık gibi ürünlere artık çıkmaya başladığınızda da otomatikman yarı yarıya 250 kişiyle rekabet ediyorsunuz gibi. Böyle şeyler söz konusu. Şimdi şöyle bir şey de benim aklımda var. Bunu özellikle canlı bir şekilde zaten hem video çekerek hem de sizlere bu iş yolunu göstererek gitti gidiyor üzerinden. Bu işi nasıl yapabileceğinizi de anlatacağım. O da ayrı bir seri olacak tabii ki. Çünkü şöyle bir şey söz konusu. Şimdi herkes yani eBay'de yapamayabiliyor, herkes başarılı olamayabiliyor ve bu da açıkçası beni üzüyor. Üzdüğü için dedim ki ya hani bu insanlara bir de farklı bir yöntem göstereyim. Aslında benim de hala hazırda mesela çalıştığım bir yöntem. Gitti gidiyor. Katkısı oluyor mu? Evet oluyor. Getirisi oluyor mu? Oluyor. En azından kendinizi mesela bununla alakalı geliştirebilirsiniz. E-ticaret nasıl işliyor? Bu süreç nasıl devam ediyor? İşte kargolama nasıl oluyor? Müşteri nasıl satın alıyor? Ben nasıl ilan ekliyorum? Gibi konularda mesela atıyorum gitti gidiyor da kendinizi hani pişirebilirsiniz, işi öğrenebilirsiniz. Daha sonrasında mesela 400-500 lira bilemediniz 600 lira gibi bir rakamlara kendi şahıs şirketinizi kurabiliyorsunuz. Kurup buradan kendinize düzenli bir şekilde bir gelir oluşturursunuz. Ve daha sonrasında buradan sağladığınız gelirle atıyorum yurt dışına açılmaya başlarsınız. Mesela. Çünkü şunu çok fazla görüyorum ben ve karşılaşıyorum da. Şimdi insanlar mesela e, tamam hani dropshipping'de para yok mu? Var. Bizler bu işin içerisindeyiz ve bizler bu işlerden güzel paralar da kazanıyoruz. Ama şimdi hiç e-ticaretle karşılaşmamış ya da e-ticarette hiç yapmamış bir insan bu noktada çok daha fazla zorlanıyor. Yani bu bir gerçek. Çünkü şöyle bir şey söz konusu. Yani siz bir ürünü bir yerden alıp bir yere göndereceksiniz. Tamam ama bunun kargo süresi var. Kargoya verme süresi var. Ve atıyorum stokta olmama gibi bir ihtimali var. Stokta olmadığı takdirde zaten biliyorsunuz. Yani biz stoksuz satış yapıyoruz. Stokta olmaması demek bizim için para kazanamamız demek ya da siparişi iptal etmek demek. Bu da zaten eBay'in hiç sevmediği konulardan bir tanesidir. Yani sipariş geliyorsa siz bu gelen siparişi müşteriye gönderin. Müşteriyi mutlu edin, memnun edin gibi birçok sebepler var. O yüzden mesela size şöyle bir yöntemden bahsedeceğim. Yani kendi dediğim gibi kendi uyguladığım yöntem aynı zamanda. Şimdi şöyle bir ürün. Bunu muhtemelen birçoğunuz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şöyle bir kulaklık. Jabra marka. İşte 65T modeli diye geçiyor.
Şimdi bu zamanında filanca bir yere çok uygun bir şekilde geldi. Yani işte ortalama ben size şöyle söyleyeyim. Bir 30 dolar gibi bir paraya geldi. Yani 30 dolar Amerika'da satış yaptığım için dolar olarak diyorum. Mesela Türkiye'de işte diyelim 400 liraya almışım. Örnek veriyorum. Şimdi ben bu ürünün geleceğini duydum mağazalara. Ve gittim bu mağazalardan işte her bir mağazaya bir tane gelmiş. Bazısına iki tane gelmiş gibi. Bütçem de vardı. Gittim her bir mağazadan totalde işte ortalama 15 tane falan satın aldım. Şimdi bunları ne yaptım? Şimdi o süreçte de işlerim oldu. Ben bu ürünleri aldım ama yani topladım. Hiçbirinin tabii ki de paketini açmadım aynı şekilde. Ben bunları aldım, satın aldım. Geldim evimin bir köşesine koydum. O esnada işlerim oldu. Gecikti. İşte bir 15-20 gün kadar ürün elinde kaldı derken ürünün fiyatı tekrardan tabii yükseldi biliyorsunuz. Dolar bazı binlerine falan filan derken ürünün fiyatı yükseldi. Ben ne yaptım? Şimdi öncelikli olarak bunu gitti gidiyor'a koydum. Çünkü zaten ürünlerin elimde faturası var. Ürünleri zaten satın almışım. Gitti gidiyor'a koydum. Derken dedim ki hani başka bunu ne yapabilirim? Yani oradan bir iki tane satış geldi. Ortalama bir hafta içerisinde. E, Dedim ki ya ben bunu başka ne yapabilirim diye düşünürken dedim ki eBay'e de koyayım. eBay'e koydum. İşte ortalama satış fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 99 dolar falan galiba. İşte ben 79 dolara falan şey yapmıştım, tekabül etmiştim. Koymuştum, tekabül etmiştim diyorum. Şimdi şöyle göstereceğim. Şurada zaten daha öncesinde bak hesaplamıştım ben bunu. İşte 35 dolara şey yapmışım. 69 dolardan ortalama satmışım ben bunu. Ve buraya baktığınız zaman da işte ortalama 25 dolar gibi bir kar, 25-30 dolar gibi bir kar bıraktı ürün. Bunun tabii kargo süresi de vardı ama kargo süresi çok uygun çıktı. Yani 6.99'a falan şey oldu. 4-5 günde ortalama teslimatı oldu. Şimdi Türkiye'den bu şekilde de çalışabilirsiniz. Yani illa Amerika'dan ürünü alıp Amerika'da satacaksınız diye bir şey yok. Mesela nasıl örnek vereyim ben size? Şöyle söyleyeyim. Mesela sizin Türkiye'de gerçekten iyi ürünleri olan ve sizin de zaman zaman takip ettiğiniz ya da baktığınız bir site olabilir. Tamam mı? Bu siteden bu ürünleri atıyorum bir tane şunun gibi mesela bir tane şey yaparsınız. Sipariş verirsiniz kendi evinize. Bu ürün sizin evinize gelir. Daha sonrasında bunun ben öyle yaptım. Hala da yapıyorum mesela. Bunun resimlerini çekebilirsiniz. Böyle beyaz bir karton ya da A4 kağıtlarından böyle kendinize güzel bir stüdyo hesabı resim çekebilmek için. Güzel bir tane bir ışık, telefonun flaşı da olur. Aydınlatırsınız. Güzel böyle önlü arkalı her yerden resimlerini çekersiniz atıyorum. Güzel bir ürünse. Ondan sonra bunu eBay'e yükleyebilirsiniz. Şimdi kur farkından dolayı bize rakamlar komik çıkıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela siz buradan bir ürünü atıyorum bir ürünü diyelim ki mesela kaç liraya alıyorsunuz? Diyelim 50 liraya alıyorsunuz. Bakın onlar da ortalama 4 dolar falan yapıyor. 50 liraya aldığınız bir ürün. Yani bir kupa olabilir. Mesela şimdi Sevgililer Günü geliyor biliyorsunuz. Ben bununla alakalı biraz bir keşif yaptım. Biraz bir araştırma yaptım mesela. Araştırma yaptıktan sonra da çok fazla şey gördüm. Site gördüm. Şimdi şuraya getireceğim lafı. Bu sitelerden Sevgililer Günü yaklaştığı için kişisel, kişiye özel ya da sevgililere özel işte bir kupa olabilir, anahtarlık olabilir ya da başka bir şey olabilir. Yani zibilyon tane ürün var yani. Bu ürünlerden isim yazanlar da oluyor biliyorsunuz. İsim yazıyorlar işte. İsim yazanlar da olabilir aynı şekilde. Kişiselleştirilmiş ürünler her zaman daha fazla Sevgililer Günü'nde şey görüyor, talep görüyor. Çünkü neden? İsmi yazıyor, cismi yazıyor ya da tarihi yazıyor falan. İşte iki tane kupa oluyor, birleşince kalp oluyor gibi. Ya da yastık oluyor, sevgilisi devamlı ya da eşi neyse mesela devamlı sarılıp uyuyor gibi gibi. Bir sürü sebepleri var. Şimdi bunları alıp mesela biraz Google'da araştırdığınız zaman ya da isterseniz ben de bunları tabii şey yapabilirim, verebilirim size. 6 dolar, 7 dolar gibi rakamlara hatta geçen Instagram'da sosyal medyada bir tane şey görmüştüm. Aslında onu paylaşmayı da düşünüyorum.
bir kargo şirketi işte ürünlerinizi 10 dolara, 8 dolara Amerika'ya götürüyoruz, gönderiyoruz falan gibi. 3 günde 5 günde teslimatı olan gibi. Çünkü artık yani dediğim gibi para e-ticaretten döndüğü için alışveriş çılgınlığı artık internete vurduğu için ve buna en büyük etken de pandemi oldu. O yüzden şimdi bu tarz şeyleri bulduğunuzda tamam mı yükleyebilirsiniz. Ha ne yaparsınız mesela atıyorum çok güzel bir üründür. Gerçekten biraz bir araştırmasını yaparsınız. Bunu satacağını da düşünürsünüz. Stoklarsınız 5 tane 10 tane alırsınız ya da bir tane alırsınız. eBay'e koyarsınız. Tamam mı? eBay üzerinden satarsınız. Baktınız gidiyor bir tane daha alırsınız. 3 tane alırsınız. 5 tane alırsınız derken her üründen ortalama ben size şöyle söyleyeyim bakın. 10 dolar kar etseniz tamam mı? Ortalama sizin 140 lira gibi bir karınız olur. Şimdi bu süreçte ürünlerinizi yüklemeye başladığınızda ve bu ürünlerin satışlarını gerçekleştirdiğinizde şunu da yapabilirsiniz. Ben mesela şöyle yaptım. Tek bir koldan gitmedim. Yani sadece atıyorum eBay üzerinden gitmedim. Ne yaptım? Gitti gidiyor üzerinden de ben satış yaptım. İlk başlarda. İşte filanca yere bir ürün geliyor. Bakıyorum piyasası neymiş ürünün? Aynı bu kulaklıkta olduğu gibi. Mesela piyasası diyelim 1000 lira. Ve filanca yere geliyor 600 lira, 650 lira. Gidiyorum alıyorum. Tamam mı? 10 tane alıyorum. Her bir ürün bana 100 lira getirse 10 tane üründe 1000 lira para yapar. Örnek veriyorum. Daha sonrasında bu işlerinizi tabii ki büyüttüğünüz zaman kendinize bu tarz böyle bir kazanç elde etmeyi ve bunu devamlı sirkülasyon haline getirdiğinizde ya çok zor bir şey değil. Gidip bir 400-500 liraya bir kendinize şahıs şirketi açarsınız. Daha sonrasında şahıs şirketi açtığınızda da gitti gidiyor da tabii ki artık ticari bir boyuta kazandırırsınız olayı. Aynı şekilde eBay'de de business olarak, şirket olarak geçiş yaparsınız. Bireyselden business'a geçiş yaparsınız. Ne olur? 10 tane ürün Amerika'dan sipariş edersiniz. 10 tane ürün Türkiye'den sipariş edersiniz. Artık yani eskiden evet bu kargo göndermeleri şeyleri falan çok zor oluyordu. Ama şimdi artık her şey çok basitleşti biliyorsunuz. İnternet o şeyinden dolayı hayatımız çok daha kolaylaştı. Şimdi hani insanlara baktığım zaman ya da etrafımdaki kişilere baktığım zaman mesela en çok sorun yaşadıkları konulardan e, dediğim gibi yani e-ticareti bilmedikleri için nereden başlaması gerektiğini, nasıl yapması gerektiğini bilmiyorlar. Ya dedim ki hani bunun o kadar çok fazla yöntemi var ki sizin tamamen yapmak istediklerinizle alakalı. Ben mesela eğitim içerisinde bunların yöntemlerini çok 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 fazlasıyla gösteriyorum. Tedarikçiler gösteriyorum. Diyorum ki bak bunlarla çalışabilirsiniz. Bak bu tedarikçilerden bu ürünleri alabilirsiniz. Kendi Shopify mağazanızı yani oluşturabilirsiniz. Açık yani benim çok tercih ettiğim bir şey değil Shopify. Ama ben daha çok böyle marketplace'lerde yani hali hazırda satış yapan sitelerle çalışmayı çok daha seviyorum. Açık konuşmak gerekirse. O yüzden bunlarla şey yapabilirsiniz. Neyse bu ürünleri temin ettiğiniz takdirde tamam mı? Bunu seri olarak yapacağım. Yani nasıl seri? Yeni bir hesap oluşturdum. Bu ürünü bir tane ürün birlikte ekleyeceğiz, koyacağız. Kaç günde satılıyor? Kaç günde satışı oluyor? Satış geldikten sonra neler yapmalısınız? Gitti gidiyorla alakalı seriden bahsediyorum. Bunların videosunu çekeceğim size canlı bir şekilde. Hani göstereceğim. Bakın bu iş böyle yapılıyor, oluyor ve buradan da kazanç sağlayabilirsiniz gibisinden. Bunu canlı olarak da zaten size göstereceğim. Fakat yöntemler dedim ya size. Bunlar benim yaptığım yöntemler, benim başladığım yöntemler. Tabii ki de eBay üzerinden mesela dediğim gibi Amerika'dan 5-10 tane ürün alıyordum ama 5-10 tane de Türkiye'den gönderiyorum. Çünkü aslında Türkiye'den göndermek de karlı. Kur farkından dolayı ve ürün her ne kadar bize burada pahalı gelmiş olsa da onlar da çok daha ucuza geliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar çok farklı etkenler. İşte atıyorum çok güzel bildiğiniz satış yapan bir site vardır. İşte o sitenin sattığı bir terlik vardır, bir ayakkabı vardır. Bu insanların dikkatini çeken güzel ürünlerdir ve bunların mesela araştırmasını yaptıktan sonra bu ürünler ciddi anlamda bir satış oluyorsa ki oluyor. Ya her ürünün alıcısı çıkıyor öyle söyleyeyim. Gitti gidiyor'a koyarsınız. Atıyorum. Ha, eBay'de koyarsınız. Ürününüz satıldı mı? Satış geldi. Hemen buradan kargolarsınız, paketlersiniz, verirsiniz. Ürününüz 4 günde 5 günde neyse teslimatı olur. 6. günde paranız hesabınıza yatar.
Yattıktan sonra siz bu şekilde sirkülasyona devam edersiniz ve atıyorum 1000 liranız vardır, 5000 lira yaparsınız. 5000 lirayken 10.000 lira yaparsınız. 10.000 lirayken 15.000 lira, bu şekilde büyürsünüz. Çünkü bizler de kazançlarımızı böyle sağladık ilk başlarda. Yani en başından bahsediyorum. Ama dediğim gibi yaptığınız işi bilmeniz çok önemli. Araştırmanız çok önemli. Gerek videoları araştırın. Yani illa benden izleyin ya da beni takip edin ya da benden eğitim alın demiyorum. Araştırın, öğrenin ve kendinize mutlaka bir yöntem, bir yol bulun. Bunlar benim uyguladığım yöntemlerdi. Tabii ki bu yöntemlerle kendiniz bunu geliştirebilirsiniz. Yani daha, yani akıl akıldan üstündür derler, biliyorsunuz. Daha iyi bir fikriniz, daha parlak bir fikriniz varsa neden olmasın? Bunu yapabilirsiniz. O yüzden bunları paylaşmak ve bunları konuşmak istedim sizlerle. Bunların bilgisini vermek istedim. En azından nasıl hareket etmeniz gerektiğini, ilk başlarda neler yapmanız gerektiğini bilmenizde fayda var. Aklınıza takılan ya da parlak bir fikriniz varsa bana da ulaşabilirsiniz. Ben yine size zaten yani hem yardımcı olurum hem bir yol gösteririm, atıyorum. Bu konularda da size bilgi sağlarım. Söyleyebileceklerim bu kadar. Bunları mutlaka değerlendirin. Bir düşünün, aklınızdan geçirin ve yapmak istediğiniz niş seçin. Yani bir kategori oluşturun. O kategori doğrultusunda giderseniz müşterileriniz sizi bulma olasılığı da çok yüksek olur. Onu da unutmayın. Yani atıyorum bir müşteri bir şey alacağı zaman daha önce sizden aldığında mesela bir bardak sizden daha önce satın almıştır. Tekrar bir bardak satın almak ister ve hemen size yönlenir. Der ki ya ben filanca yerden almıştım, çok güzel de ürünü, tekrar oraya bakayım gibi. Önce size bakar. Bunlar da önemli kısımlardır. Ama kimileri mesela milyoncu gibi her şeyi satmak istiyor ya da biz milyoncu gibi bütün ürünleri yüklüyorlar, koyuyorlar. Ya onu da yapabilirsiniz ama tabii çok fazla kafanız karışabilir. Önce bir kategoride oluşmanız ve hangi ürünlerin satış olduğu konusunda kendini geliştirmeniz çok daha mantıklı ve çok daha güzeldir. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.